Tam 26 ülkeden gelen 76 dansçı 25 Haziran'dan bu yana kıyasıya bir mücadele verdiler ve onlar arasından 17 klasik dansçı finalde sahneye çıkmaya hak kazandı. Özür diliyorum, heyecanımı mazur görün lütfen. Bu benim de bale hayatımın ilk adımı oluyor. Dolayısıyla burada olmaktan hem çok mutluyum hem de büyük heyecan duyuyorum. Ama bu organizasyonun bir parçası olabildiğim için de gerçekten bu fırsatı verenlere çok teşekkür ediyorum. Bu gecenin nasıl geçeceğini hemen size söyleyeyim. Bu 17 şahane dansçının performanslarını izleyeceğiz. Gece boyunca değerlendirmeler yapılacak jüri tarafından, değerli jüri tarafından ve gecenin sonunda 3. Uluslararası İstanbul Bale Festivali bale yarışmasının kazananları belli olacak. Şu anda heyecan gerçekten dorukta. Hem dansçılar açısından çok büyük heyecan var şu anda. Hem de organizasyondaki herkes için büyük heyecan var. Nefesler tutuldu. Artık son hazırlıklar devam ediyor ve az sonra yarışma başlayacak. Dolayısıyla şu anda yanımda iki konuğum var. Birincisi yarışmanın sanat yönetmeni Sayın Nilay Yeşiltepe Güngör ve dünyanın uçan Türk olarak tanıdığı Ankara Devlet Opera ve Balesi baş dansçılarından Serhan Gürüz. Serhat Güdül. Evet, çok teşekkür ediyorum beni düzelttiğiniz için. Hiç önemli. Öncelikle Nilay Hanım size sormak istiyorum. Buyurun. Şu anda dünyanın dört bir yanından gelen çok yetenekli dansçılar var. Hepsi İstanbul'dalar. Ne hissediyorsunuz bu açıdan ve bunun anlamını ve önemini bize anlatır mısınız bu organizasyon kapsamında? Tamam. Öncelikle size çok teşekkür ederim. Biz sizden daha rahatız. Siz bizle birlikte olduğunuz için bu kadar heyecanlıysanız Kesinlikle. bize çok Bale değer beni hep veriyorsunuz heyecanlandırır. demektir. Çok sevindim buna. Evet, geldiler. 70 küsür dansçıydı. Biz Ankara'da önce bir DVD elemesi yaptık. Birinci tur öyle geçti. Bu tip yarışmalar çok uluslararası büyük starların jürilik yaptığı yarışmalar olduğu için biz semifinal, yani yarı finalden sonra karşılarına son derece kaliteli yarışmacıları çıkartmak istiyoruz. İşte elene 17 tane kaldılar. Bu akşam da final. İnşallah bu gecenin sonunda iyi bir performans sergileyip ödüllerini alacaklar. Affedersiniz. Estağfurullah. Size sormak istiyorum Serhat Güdül. Bu tip yarışmalara katılmak dansçılara neler kazandırır? Her şeyden önce yarışma olarak düşünmemek lazım bunu. O kadar çok farklı insanlar bir sürü ülkeden gelip katılıyorlar ve hem teknik anlamda hem dansçılık anlamında birbirlerine birçok şey öğretmiş oluyorlar. Ve normal bir seyircinin karşısında dans etmekle bu kadar ünlü bir jürinin önünde dans etmek arasında çok çok büyük bir fark var ve heyecan var. Ben de bunu katıldığım yarışma deneyimlerinden çok iyi biliyorum. Yani bambaşka bir heyecan, dayanılacak gibi olmayacak bir heyecan. Ama birbirlerine kattıkları bu teknik anlamda da, dansçılık anlamında da ileriki hayatlarında çok çok faydasını görecekleri şeyleri öğreniyor burada dansçılar. Gerek bale dersi hocalarından, gerek birbirlerini izlerken, yani çok çok faydalı dansçılar açısından. Arkadaşlıklar kuruyorlar. Bundan sonraki kariyerlerinin devam etmesi açısından çok önemli kapılar açılıyor. Yani sadece sandığımız gibi rekabet değil buradaki kesinlikle. konsept. Hatta o galiba en geride kalan, en Neredeyse. son sırada kalan Evet. şey oluyor. Neredeyse. Peki jüriden bahsettik. Çok değerli jüri var. Onu tanıyabilir miyiz? Jüriyi bize tanıtın rica ediyorum ve de Tabii. neye göre değerlendirme yapıyorlar bu organizasyonda? Jüri başkanımız Yuri Grigorovic. Yuri Grigorovic 20. yüzyıldan başlayarak bugüne kadar var olan koreograflar arasında efsane koreograf olarak nitelendirilen bir şahsiyet. Bugün oldukça ileri yaşlarda ama bizimle birlikte çok şükür hala o ünlü Spartakları, Ivan the Terrible, korkunç Ivanları yaratan koreograf. Onun yanında işte Bordeaux Balesi direktörü, eski Paris Garnier Bale'nin starlarından Charles Jout bizle, Vladimir Malakov bizle. Şimdi bu isimleri tek tek saydığım zaman bazen bizim seyircimize yabancı gelebiliyorlar ama bu işle ilgili klasik sanatları çok iyi takip eden herkesin çok iyi tanıdığı insanlar. Evet, peki. O zaman bir de lütfen şeyi anlatır mısınız? Toplumun baleye gösterdiği ilgi ve duyduğu yakınlık açısından Devlet Opera Balesi'nin düzenlediği bu organizasyonun ve sahneye konan temsillerin önemi nedir? Çok önemli. Yani ben daha önceki basın toplantımızda da izah ettim. Genel Müdürümüz Sayın Profesör Rengim Gökmen'in
bize bu kapıyı aralaması sebebiyle biz bu organizasyonu gerçekleştirebildik. Bu gecikmiş bir organizasyon aslında Devlet Opera Balesi için. 60 küsür yıllık bir devlet opera balesi tarihimiz var bizim. Henüz sadece 3. yarışmayı düzenliyoruz. Evet ama çok şükür gibi de bir Kesinlikle. yaklaşımımız var. O yüzden mutluyuz. Topluma ne kazandırdığı konusunda ben çok optimistim. Herkesin bu ülkede pek bale ya da opera ya da klasik sanatlara pek ilgisi olmadığı söylenir ama biz böyle organizasyonlar düzenlediğimizde görüyoruz ki bunun tam tersini yaşıyoruz. Temsillerimiz full geçiyor. Televizyonda bir program yayınlandığında herkes seyrediyor. Biz memnunuz halimizden. Demin konuşurken girişte dedik ki artık uçmadığınızı söyledi Nilay Hanım size şakayla karışık. Ben de onun üzerine dedim ki balede yaşlanmanın yaşı kaçtır dedim. Sizden dinleyelim mi? Evet tabii. Aslına bakarsanız balenin bırakma yaşı olduğunu ben düşünmüyorum. Yani tabii ki artık 40'lı yaşlara yaklaşırken vücut zorlanmaya başlıyor ve yavaş yavaş o sizi bırakıyor. Siz baleyi asla bırakmazsınız. Çünkü hayat bizim için bir hayat felsefesi görüşü olduğu için bale, bir yaşam tarzı olduğu için bale sizi bırakır. Bu da tabii ki sakatlıklardan dolayı artık vücudumuzun bize artık karşı koymaya başladığı zaman yavaş yavaş Yani biz baleyi baleyi bırakmaya. bırakıyoruz ama mesleğimizi bırakmıyoruz. Evet. Mesleğimize Serhat bugün Türkiye'nin yetiştirdiği 2-3 tane bale öğretim görevlisinden, hocasından biri. Bir sürü genç dansçı yetiştiriyor. Devlet Balesi'nde provalar alıyor. Ben kurumda farklı bir platformda hizmet vermeye başladım. Yani bizler baleyi, Bırakmıyoruz. bale bizi bıraksa da biz mesleği Biz bırakmıyoruz. mesleğimizi bırakmıyoruz. Nasıl bir tutkudur bu gerçekten? Çünkü başka bir şey bilmiyoruz. Ama bir yandan çok ağır bir sanat dalı. Yani Evet. bütün o görünen estetiğin arka planında çok ciddi bir sporcu disiplini Tabii. ve Kesinlikle. çok ağır bedensel şartlar var. Yani Askeri disiplin gerektiren bir meslek Evet, zaten. yani beni affederlerse klasik sanatların arasında en zorlarından Kesinlikle. en önemlisi olduğunu söylemek istiyorum. Bunu biraz da aslında sağ olsun Darren Aronofsky'nin filmiyle Black Swan'la bilenler tazeledi bilgilerini, bilmeyenler de çok sert bir biçimde öğrendi. Natalie Evet. Portman'ın muhteşem performansıyla bunu Aynen öyle. öğrenme şansına sahip olduk diyoruz ve salonun hazır olduğu Evet. bilgisi geliyor kulağımıza. Hadi bol Evet, şans. artık beklenen an geldi ve işte 3. Uluslararası İstanbul Bale Yarışması'nda final heyecanı başlıyor. Tüm yarışmacılara bol şanslar ve başarılar diliyoruz ve sadece zevk almaya bakıyoruz. Cumhuriyetler Birliği'nin ulusal sanatçısı